108. ülkem Jamaika'dan herkese merhabalar. Robust. Just safe. Şu kapıdan çıktığımız andan itibaren bambaşka dünya bizi karşılıyor. 100 yıl geriye gideceğiz. How is life in Jamaica? Good? Pozitif. Gökdelenler var ama bu gerçek Jamaika değil. Is it generally safe in here? Because we wanted to go to the Trench Town. İlk sorduğumuz sorular da şu. Bura güvenli mi? Bizden başka da hiç turist yok. What do you think about Bob Marley? Jamaika'da Türklerden vize istemiyor. Sizden Türkiye'ye dönüş biletinizi istiyorlar. Nasıl diyeyim? Tandır gibi mi oluyor bizdeki? Tam Türkçesini bilmiyorum ki. Ben bayağı kötü oldum bu arada. Şu an iyi misin? Daha iyiyim. Aç jerkfish'imizi, çıkınımızı. Ha? Annem sabah soruyor ki neredesin? Nasıl anlatayım ben Jamaika'dan tam olarak nerede olduğumu? Türkiye, do you know anything about Türkiye? Turkey? Yeah. No. No? She is my baby and I love her. That's all I can do for you right now. Ama güzel ha siz. Dünya turumun 108. ülkesi Jamaika başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. ...108. ülkem Jamaika'dan herkese merhabalar. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun sürpriz ülkesinden sizlere merhaba diyorum arkadaşlar. Buralara kadar gelmişken artık Jamaika'nın o reggae ile Hüseyin Bolt'la bizim o kafamızda kurduğumuz Bob Marley Faruklarla bir hikayesini görelim yerinde nasıl bir ülkeymiş dedik. Uçağa atladık geldik. Burada şahane ülkelerin üzerinden geçiyorsunuz. Bir tarafta masmavi deniz, öbür tarafta hep adaları görüyorsunuz. Ülkeye girişte ne soracaklar, ne isteyecekler de çok ikilemliydik. Çünkü Jamaika'da Türklerden vize istemiyor. Ama ülkeye girdiğiniz zaman sizden Türkiye'ye dönüş biletinizi istiyorlar. Bizim de Allah'tan haftalar sonrasında Miami'den Türkiye'ye dönüş biletimiz olduğu için ve Amerika vizemiz olduğu için iyi hadi geçin dediler mesela. Bazı arkadaşlarımız sorgulanmıştı. Sonra uçaktan indik ve direkt bir Uber'e atladık, otele geldik ve şu an sizlere kaldığımız otelin bahçesinden videoyu başlatıyorum. Çünkü buralar gezmesi kolay yerler değil. Öyle diyorlar. Ama ben bu ülkenin sadece tehlikeli mahallelerine gidip ya bu ülke çok zor, bu ülke çok fakir demeyi sevmiyorum. Turistik tarafını göstermeyi, lüks yerlerini görmeyi de seviyorum. O yüzden bugünden itibaren ki Jamaika gezilerimde bunların hepsini bir harmoni içerisinde göreceksiniz. Çaylar, kahvaltılar hazırsa şimdi böyle bir arkaya bir yaslanın. Bir telefondan da video başlamadan önce dünya turumu desteklemek için ya da tabletinizden bir hayalin peşindeye girip abone olup bildirimleri basıp bu videoyu beğenip yorum yazın. Bak bunların hepsi ücretsiz, 1 liraya mal olmuyor. Sezer'le arkada da Sezer var. Sezer'i çekiyorum. Sezer'le beraber geziyoruz. Sezer Yılmaz kanalında. Abone olun, bildirimleri açın, bir şey yapın. Yani ne yapalım? Birbirimize kışkırtma mı yapalım? Gidip şuradan adam tutup kendimizi mi soyduralım 50 dolara? Şaka maka böyle destek verirseniz çok seviniriz. YouTube'un böyle bir algoritması var. O yüzden bizlerin çok emek verdiği bu videoları sizler inanın bana çok kısa sürede izliyorsunuz. Ama arka planda vereceğiniz bu küçük destek bizler için çok kıymetli. Dünya turumun 108. ülkesi Jamaika başlıyor. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazının desteğiyle başlıyor. Şimdi Jamaika'ya geldik. Buranın başkenti Kingston. 3 milyon kişinin yaşadığı ülkenin 1 milyonu burada yaşıyor. Dedik ki Sezer'le plan yaparken ya dedik Jamaika ne kadar pahalı olacak ki dedik. Girdik abi Airbnb'ye bakıyoruz, Booking'e bakıyoruz. 100 dolardan aşağı yer yok gecelik. Gördün mü bu kadar daha uygun bu gezimizin içerisinde? Sonra geldik dedik ulan taksiciye soruyorum. Dedim ki ya kardeş hani biz buranın yabancısıyız. Bizi dedik böyle bir otele götüreceksin ama burada maaşlar ne? Ya 400 dolar, 500 dolar dedi aylık. Ya dedim bu insanlar ne yiyor, ne içiyor? Bak biz buraya dün geldik. Şuradaki restoranlara falan gittik. Bir yemek yiyorsun. Kaçtı? 6.000, 50 dolar. Ya kişi başı. 7.000 ödedik ya. KFC'ye 50 dolar. Yani düşünebiliyor musunuz? O yüzden bir şaşırdık. Niye bunu anlatıyorum? Gel kardeşim. Böyle bir otel bulduk. Ya ki 4 yıldızlı mı, 5 yıldızlı mı ne bu otel? Bana sorarsanız 3 yıldız anca alır. 240 dolar geceliği. Dedik sana Airbnb'de kalalım. Bütçe kısalım birazcık. 120 dolar, 130 dolarlar ama çöp içerisi. Meğer internet zaten rezalet. Meğer nedenmiş? Burayı kaymağını turistler yiyormuş. Anlatacağım hepsini. İngiliz sömürgesi nasıl olmuş, burası nasıl para kazanıyor turizmle, neden bu kadar Jamaika ünlü vesaire. Önce bir çektiğimiz rezilliğin detayını görün. Ya kardeşim şöyle bir havuz var. Tabii ki bunlar dolar kazanan, biz TL kazanan olduğumuz için biz bu keyfi yapamıyoruz. Çünkü bize CPM'ler TL yapıyor.
İngilizce içerik üreten YouTuber, Türkçe içerik üreten YouTuber gibi oldu. Kentin merkezindeyiz. Orada tenis kortları, havuzlar, gökdelenler var ama bu gerçek Jamaika değil. Biraz sonra 300 sene sonra gerisini göstereceğim size dışarıda. Odayı falan çekmedim. Standart bir otel odası. 2 tane yatak verdiler ilk defa bu gezimizde. Gel Sezer. En güzeli şu. İçerisi böyle serin olması. Mis gibi. Burada böyle bir kafemiz var. Karşı tarafta Marriott falan oteli de vardı ama Marriott hem daha pahalı mesela hem de daha düşüktü puanı. Dedik böyle bir yerde kalalım. Şimdi biz şu an Kingston'ın, ülkenin en turistik yerinin merkezindeyiz. Şu kapıdan çıktığımız andan itibaren bambaşka dünya bizi karşılıyor. 100 yıl geriye gideceğiz. Öyle yerler var ki burada biz bu gezide neredeyse hiçbir yerde böyle bir önlem almadık. Acaba dedik soyulmazsak hani önce DJI mi gitsin, telefon mu gitsin, GoPro mu gitsin sıralaması yaptık odada Sezer'le ya. Ve en son şöyle bir karar verdik. Otelin olduğu bölge birazcık zengin olduğu için DJI ile çekelim. Telefonu da bir yerimize sokalım. GoPro ile de gittiğimiz yeri çekeriz. Çünkü dünyada daha 3-5 sene öncesine kadar her gün 4-5 kişinin çatışmalarda öldüğü bir mahalle var burada. Orayı da göstereceğiz. Ama aynı zamanda Kingston'ın nasıl bir yer olduğunu da göreceksiniz. Videonun başında niye söylüyorum? Kameranın açıları değişebilir. Haberiniz olsun. Birazdan zamanda yolculuk başlıyor. Hadi bakalım başlayalım. Sokaklara çıkmak için otelden yola inmemiz gerekiyor şuradaki caddeye. Şimdi orada ben size birkaç plan da anlatacağım. İnternette doğru düzgün Türkçe gezi planı bulamıyorsunuz. İşte Anıl Güzel anlatmış. Birkaç arkadaş var. Gezi rotası çıkaramadık. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu ülke aslında adalarıyla da nam salmış. Resortleri olan, ultra her şey dahil otellerin olduğu Negril ve Montego adında bölgeleriyle ünlü. Biz şimdi Sezer'le aslında bu yolculuğa ondan çıktık. Hani benim amacım gideyim Jamaika'ya tik atalım, Kingston'ı görelim değil. Burada biz tatil yapmak istiyorduk. Ya birkaç tane mesela yabancı YouTuber paylaşmış bunu. Adam harika anlatmış burayı. Çok güzellerdi. Gördük dedik ki gelmişken hem bizim yeni ülkemiz olsun hem de Jamaika'nın tatil kısmını görelim. Şimdi araba kiralamaya gidiyoruz. O arabayı kiraladıktan sonra bugün merkezi 10'da gezmeyiz. Sonra bu adanın etrafından dolaşırız. Burası Türkiye'nin yaklaşık olarak 20'de 30'da biri arazi olarak. Bir dakika ya öyle miydi? Pardon 80'de biri. 80'de bir. Tabii canım. Arazi bir adadayız sonuçta. Çok küçük aslında baktın. Gerçi Türkiye çok büyük. Tabii canım. Baktığında. Yani ve 3 milyon kişinin yaşadığı yerde insanlar hep böyle birazcık ilk geldiğinde şeyi bekliyor. Hani rahatlar, sakinler. Evet rahatlar, sakinler. Ama şehirde de yaşıyorlar. Yani burada bir kent de var. Bizim indiğimiz mesela havalimanı bir böyle yarımada doldurma bir alanın üzerindeydi. Oradan buraya Uber'le geldik ve yolda biraz taksiciyle sohbet ettik. İlk sorduğumuz sorular da şu. Bura güvenli mi? Burada siz kötü şeyler içiyor musunuz? Sigara değil de diğeri. Evet dedi. Ve ne dedi? Yasal. Yasal ve çok Bırakmışlar. Çok ucuzmuş. Bir tane $1 falan. O yüzden bugün göreceğiniz manzaralarda böyle şeyler görürseniz asla önermiyoruz. Tüketmiyoruz da. Ama bu ülkenin de kuralları bu. Aklınızda bulunsun. Bugün çok sakin bir hava var. Cumartesi çok sıcak. Allah koş. Daşmin koş. Asfalt eriyor şuradan. Bir araba soracağız. İnternette bulduk da bir de gelip soralım dedik. Like you have these ones, yeah? Henüz kiralamadık arabayı. Kiralayacağız. Toyota Yaris, I checked from the Çünkü website, it was cheaper one, yeah. ne tür arabaları We olduğunu want the bilmiyoruz. cheaper one, you know. Bir de en ucuzundan. Most cheapest. En ucuzu mu dedin? En ucuz abi. Bize oradan paketle dedim en ucuzunu. 4 tekeri olsun yeter mi? Aynen bak burada zaten SUV'lar falan da var. Toyota Yaris vardı. Ben de siteden baktım. Uygun da. Allah'ım İngilizce konuşarak anlaşabiliyoruz. Bu muhteşem bir şey bu kıtada. Ve sadece 2 ülke İngilizce konuşuyor. Bir tanesi Belize, This is the biri de bu. Kingston Central, yeah. Bak şimdi internetten alsak nereden baksan %20 daha pahalı. Şeyden %20. fiziki alsak %20 daha pahalı. Bak burada $273 çıktı. 244 Kaç dolar. gün? 4 günlüğüne kankam. Toyota Yaris aldık otomatik. Ya Burada da 300 benzer küsür. bir şey de dahil, insurance da Evet. dahil. Öyle yazıyor yani. Onları yalnız. $30 da şöyle dedik, tek söyledik. İşte niye bunu söylüyorum? Eğer ki buradan alsak %20 daha zarardaydık. Böylece internetten alınca daha uyguna geldi. Buraya geldin. Havalimanına indiğin andan itibaren yok işte taksisiydi, ulaşımıydı her şeyi biz internet sayesinde böyle rahatça hallediyoruz. Evet. Her gittiğim ülkede de ben artık sim kart almıyorum. Gittiğim yerde böyle pasaportla, sırayla, evrakla, para çevirmekle uğraşmıyorum. E-sim teknolojisi sayesinde
o ülkeye iner inmez tek tuşla eSIM'imi aktive ediyorum ve direkt anında internete bağlanabiliyorum. Hadi gelin göstereyim size de. Şimdi gittiğimiz her yerde artık eSIM.io'dan eSIM kullandığımı söylemiştim. eSIM.io'dan şöyle bakın uygulamasını kullanıyorum. Buradan benim tek bir numaram var. eSIM numaram. Artık gittiğim 150'den fazla ülkede bu numaradan hepsini uygulama üzerinden ayarlayıp sadece hücresel kısmına geliyorum. Şu şekilde ve tek bir tuşla bakın aktive ettim. Direkt anında eSIM.io'nun interneti şu an bağlandı. İstersem gittiğim ülkede bak bu şekilde neredeyiz? Jamaika'dayız değil mi? İster kullandığım kadar istersem de bakın böyle planlar alarak, paketler alarak internete erişebilirim ve bunların hepsini uygulama üzerinden yapabiliyorum. Buradan da bakiyemi yükleyebiliyorum ve bu sayede 150'den fazla ülkede internete erişebilirim. Siz de eSIM.io'yu kullanarak dünyanın 150'den fazla ülkesinde internete erişebilirsiniz. Bu şekilde gittiğiniz her yerde rahatça tek tuşla kullanabilirsiniz. Detayları açıklamaya bıraktım. Oradaki bağlantıdan da inceleyebilirsiniz. Da Hayal 2 kodunu kullanarak $2 hediyeli bir şekilde eSIM.io'yu hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Hadi bakalım. Arabayı da hallettik. Şimdi artık Kingston'ı gezmeye devam edebiliriz. Allah mahalleye baktık. Öğlen de çok sıcak. Bizden başka da hiç turist yok. Dedik önce bir öğlen yemeği yiyelim. Kahvaltı çok kötüydü. Bunların bir meşhur jerk mı dedikleri, jerk mı dedikleri bir tavukları var. Onu yemeye geldik. Şöyle yazıyor bak jerk diyor. Domuz momuz falan da yapıyorlar ama biz tavuğu yiyeceğiz. Fiyatları da böyleymiş. Birazdan fiyatlara da değinirim. Daha işte yayınladım. Şurada demirlerin arkasında yapıyorlar. Hello. You are cooking everything here? Yes, the cooking is done inside here. In the barbecue? Jerk, not barbecue. Not jerk. What is the difference between jerk and barbecue? Grill. Jerk is a form of cooking that we put sticks. You put the meat on the stick and then you cover it with the zinc and then the coal goes under. Ah, you kind of cover with cold. We use coal to do the jerk. Ah, I see your point. Not like standard barbecue. Okay, I got your point. Thank you. You're welcome. Thank you. Bak bugün de bir şey öğrendik. Yani diyor ki kömürün altına gömüp o şekilde pişiriyoruz. Nasıl diyeyim? Tandır gibi mi oluyor bizdeki? Tam Türkçesini bilmiyorum ki. Buradan kartı alıyorsun, He. ablaya veriyorsun. Abla cevir cevir sana tavukları verir. Tepsiye arasam bu kadar denk getiremezsin. Arasan da beni son Ben kez... çok kötü oldum şu an ya. Daha iyisin. Tansiyonum düştü. Herhalde artık yavaştan Türkiye'ye dönmek için çanlar çalıyor. Yaşlandın koçum. Sen git Benim evine, şu an var ya torun seviyor olmam lazım. Abartma. Gel yemek yiyeceğiz. Jamaika'nın yerli ve milli yemeğine de bunu gösteririm. Aç jerkfish'imizi, chicken'ımızı. Ha? Tandır gibi mi? Bu çok Çok ünlü. güzel kokuyor kankam. Kömürün altına gömüyorlar. Bu da patates gibi mi? O sweet potato ama şeyde pişmiş, gözle bakayım. Ben bayağı kötü oldum bu arada. Şu an iyi misin? Daha iyiyim. Yani şeyim düştü, değil. tansiyonum. Hasta adamız burada. Azıcık şeyimiz yok. Jamaika'dayız kardeşim. Anam yok, babam yok. Annem sabah soruyor ki neredesin? Nasıl anlatayım ben Jamaika'dan tam olarak nerede olduğumu? Sanki İzmir'de miyim, İstanbul'da mıyım? Dedim geziyoruz, bir yerlerdeyiz. Arkadaşlarla da dolaşmaya çıktık. Dünya turuna çıktık. Yeter artık. Kaç yaşına geldi, evlenin. Eşek kadar ha. Kanımızda serserilik varsa biz mi cezalıyız Hakim Bey? Yani seviyoruz böyle yaşamayı. Bak hastayım, hala enerji dolu olmaya çalışıyorum. Diğer türlü yere düşerim. Yıkılırsam da kim bakacak bana? Burada hadi Allah'tan Sezer var. Psikolojik yıkılmak daha kötü mesela. Bak şu an beni yüz binlerce insan izliyor. Artık kamera arkadaşım ailemmiş gibi oluyor. Onda kamerayla konuşuyorsun saçma sapan. Tek başına yemek yiyorsun. Burada en azından Sezer var normalde, onu da yapamıyorduk. Tek başına da kalınca böyle hasta olmak, gurbette olmak, psikolojisi, insan bir sıcak yuva arıyor, insan bir sıcak Tas çorba istiyor. tavuk arıyor. Deniz sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu Arjantin'de yaşadım az önce anlattıklarını. Covid oldum orada. Baba çok uzak, dönsen dönemiyorsun. Acı çekiyorum. 10 gün boyunca kafamı kaldıramadım. Başım çatladı. Bir nefes arıyorsun değil mi? Kendin baktın yani. Mecbursun bazen. Abi var ya, bak davulun sesi uzaktan sana da diyorum arkadaşım. Kim izliyorsa. Biz popülerliğe önem veren, ünlü olmak isteyen adamlar değiliz. Yani ben şu ekranda çok arkadan bir beklentim yok yani maddi manevi. Ama bunun Sezer hatta Instagram'ında paylaşımını yaptı. Böyle hani sosyal medyada içinde olmak yalnızlaştırıyor ve bunalıma, depresyona sokuyor diye. Bak bunu sürdürülebilir yapmak çok zor. Ve çoğu da yıpranıyor. Bizim sektörde de bak ne kadar insan vardı, hepsi bıraktı. Hep yani yenileri geliyor ya da eskisi kadar heyecan yok. Yenileri de biraz gezginlikten çok daha böyle
İşte gideyim de tatil yapayım 3 gün oraları çekeyim kafasında. Ya da şey, hep en kötü yeri çekeyim izlensin. Aynen. Hep yani böyle varoşluk, fakirlikten dolayı. Tutuyor, ona da Onlar tutuyor. kızamıyoruz yani çocuğa para kazanacak. Nerede o Emre Durmuşlar, rotasız seyyahlar, zamanında şeyler. Onlar çok iyi. Barona gezginler, eskiler bilir. Nasıl? Vallahi bir şey diyeyim mi? O kadar güzel kokuyor ki. O kadar lezzetli ki elimle yiyorum yani şu an çatı çek. Kanka kaç para bu? İyi ya 20 dolar. 20 dolar. Kişi başı 10 dolar mı? 10 dolara denk. Ama çeyrek yiyoruz yani hani. Ama yarım kadar lan büyük zaten. Tatlı. Çok güzel. İnanılmaz da değil ama güzel. Bildiğin çevirme tavuk. Jamaika'da. Nebahat abla yaptı. Ama Nebahat'in kömürde. yeri. Kömürde. Afiyet olsun. Şu an Deniz Pehlivan'ın enerjisinin yerine gelişini Yeri geldi mi kutluyoruz. kardeşim? Yeri geldi. Allah'a şükür Mükemmel daha değil. iyiyiz. Tavuk mu yaptı? Tavuk iyi geldi ama şöyle bir sıkıntı var. Niye bizden başka hiç turist yok? Kuzeybatıdaki o şeye gidiyorlar. Peki bizi buraya getiren şey neydi? 2 kelime. Bob Marley. Bob falan. Marley Faruk. Bak şimdi Yap. böyle bir yerden yürüyoruz. Hani KFC'ler, MFC'ler, Burger King'ler ne ararsan var. Burada pek büyük bir petrol ofisi alanı var. Dikkatimize bir şey çekti, müzik. Abi petrol ofisinde müzik niye olur? Gel göstereyim. Böyle etkinlik gibi bir şey gibi petrol ofisine bugün herhalde Coca-Cola'nın tanıtımı var. Şöyle ses sistemini kurmuşlar. O basa bak lan. Evet, Petrol Ofisi Partisi'ne hoş geldiniz. Jamaika. Abi bedava kola var mı kola? Baksana ortama. What are you doing here? That's what Sun went for Coca-Cola. It's kind of like it's promotion. You give them free or something like that. So they purchase inside, they come back outside to get a spin. Ah, I see. Okay, thank you. Kanka, Coca-Cola'nın reklam tanıtımı. İçeriden bir şey alınca veriyorlarmış. Bir markete de göstereyim mi? Gel sen Bir göster. de şey yapıyorlardı. Çekiliş gibi çekti bir şey çıkıyordu. Hediye veriyormuş onda. Promotion. Bak enerjim gelmeye başlayınca başlıyoruz. Çok ilginç bir şey var göster. Sen görmedin onu. Ben sana bilerek söylemedim. Aa. Hakkını helal et. Senin kanalda görünmesini istedim. Öyle mi? Yok lan halim yoktu. Gel. Ha pardon onu diyorsun. Ben şimdi anladım. It's a travel channel. Bir hayalin peşinde. It's a Turkish. It means like chasing a dream. My dream is traveling all around the world. That's why we came to Jamaica. How is life in Jamaica? Good? Positive? Positive. Is it generally safe in here? Because we wanted to go to the Trench Town. Trenchtown cool, man. Cool now, Yeah. nowadays. Yeah, in the day. Don't go there in the night. Don't go. Ha, gündüz. Gece gitme diyor. Famous. Bak mesela bu konuş... What is the language you are speaking now? It's Patpa konuşuyorlarmış yerel dilleri. Do you make reggae? yeah, I make reggae. Can you do it now? You want me to sing now? Why not? Always yes to reggae. No, I'm kind of working right now, so I can't. No, really- just mix it, just a little Just bit. a little piece. 10 seconds. She is my baby and I love her. That's all I can do for you right now. Ama güzel ha sesi. It's good, it's good. Bak abi biraz şey oldu. He got distracted because your voice is cool. Go ahead, it's free. Come on. Today is free. Tomorrow $10. She's my baby and I love her. Reggae music playing sweet in the streets, so na 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 na. That's all I can do for you. Man, you gotta focus on this. It's good. It's I felt the vibe, you know. Yeah, I got it. Congratulations. What's your name? Kalimos. Karimos. Yes. I'm Dennis. He's Cesar. Okay. We are pleased to meet you. What do you think about Bob Marley? He's a legend. Legend, huh? Legend. I look up to him, you know. What exactly do you feel when you hear his songs or his name? Real emotion. Goosebumps run through your skin. Yeah, you get that chill. Adam hissetti resmen anlatırken. Yeah, definitely. That's why we come here to understand the vibe of the city and about the communication between his songs and the lifestyle in here. To know more about Bob Marley, you need to go to Trenchtown. That's the roots. Trenchtown, That's the place, right? Yes. Doğdu. Oraya gitmemiz lazım bizim asıl. Ama işte gündüz deneyeceğiz. We are actually planning to go there, but we are kind of in dilemma, you know. You go there in the daytime. Day? Daytime. Yeah. Morning time, day. Walk around. Yeah. It's no problem, right? No, man. If someone try to get the Robots. no. Just safe. Well, it's unpredictable. Bak o da emin olamadı işte anladım. Adam olamadı. Ben nasıl olayım? Fethiye'den kalkıp gelmişim. Okay, we will do our best but we are looking forward to be there. Yeah, me tell you. Kızıyor mu? Listen, you go to Bob Marley Museum, Trenchtown, No. No. Bak o da vazgeçti. Uyarı geldi bence. unless
tomorrow you hire me, come with you. Ha, ben olursam gidin diyor. Anladın mı abi? Dur bakalım. Thank you. Thank you very much. We appreciate that. Burası da bir marketti. Yine abi standart her yerde olduğu gibi market bar, aynı zamanda alkol satıyorlar. Baksana bira bile alabiliyorsunuz. Bütün Karayipler'de böyleydi. Adamı sevdim. Çok iyiydi. Sesi de çok iyiydi. Ama adam nasıl ikiye kaldı? Bak ilk başta gidin ne olacak dedi. Sonra kız uyardı. Yapma dedi de muhtemelen vazgeçti. Ortalık karışık, bakalım ne olacak. İyi ki de dinlemedik. Çünkü Ben de adam bize iyi der. Bir anda orada tak tak bir anda benim daha yaşayacak ömrüm var. Daha benim gideceğim 89 gezeceğim ülke var. İşimiz çok. Hadi gel. Şimdi biraz merkezde yürüyelim dedik. Bakın burada polis falan var ama adamın şaşkınlığını siz de canlı gördünüz. Hatta kapının girişinde bir haber var. Ne yazıyor biliyor musunuz? Hani bir kutlama gibi böyle mutlu olmuşlar. 800 kişi öldürülmüş sadece bu sene. O yüzden hani diyor mutluyuz bunu düşürdüğümüz için. Çünkü buralarda bundan 5-6 sene önce ya günde 4 kişi ölüyormuş neredeyse ve çok büyük kaos varmış. İşte uyuşturucu çeteler vesaire böyle savaş varmış devletle beraber ve o dediği Trench Town da aslında Bob Marley'in büyüdüğü, yetiştiği yer. Adam Bob Marley'in ismini söylerken böyle tüyleri diken diken oldu. Soğukluğu hissettik. O mahalle dediğim gibi günümüzde tehlikeli. Onlar buranın insanı olduğu için ya sıkıntı yok gündüz gidersin diyor da bizi burada harcayabilirler. Gringo'yuz abi. Aynen öyle. O yüzden önce bir müzesini görelim. Sonra kervan yola dizilir bakarız. Şöyle bir bakalım dedik. Merkezde ne var diye. Hiçbir halt göremedik. Yollar fena değil. Güzel gayet yani beklentilerin çok üstünde. Uber'den taksi çağırdık. Bob Marley Müzesi'ne gidiyoruz. Böyle yemyeşil dağlarla çevrili bir yerin ortasında aslında Kingston başkenti. 3.20. 3 euro mu? Yani 3,5-4 dolara gideceğiz. Yaklaşık olarak yürüsek yarım saatti, arabayla 5-6 dakika. Uber çatır çatır da çalışıyor. Otobüs durakları da böyle etrafı cam falan değil. Direkt aşağısı beton. Üstte yarım bir yağmurdan, güneşten korusun diye gölgelik bir alan var. Ya, temiz, pis diyemem. Kesinlikle güzel. Beklentilerin yine söylüyorum çok üstünde ama çok sıkıcı, hiçbir şey yok şu ana kadar. Bakalım, bekliyoruz bizi neler şaşırtacak en azından. Geliyor taksi. 3 dakika sonra. Kadın hem de. Yanlış yere geldi. Heh. Yeah. How are you? I'm okay. How is life generally in Jamaica? Do you get bored or do you? No, From Turkey. Do you know anything about Turkey? Turkey? Yeah. No. No. Britain. Men have like 10 women at once. Şimdi içeride çekim yapmaya izin vermeyecekler. Kibarca uyarıyorlar. Bir bilet alıyorsunuz 25 dolar ve Bob Marley'in kayıtlarını yaptığı bir evin içerisi aslında. Bir rehber sizi gezdiriyor ama Bob Marley niye onlar için bu kadar önemliydi? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.